Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İza caa nasrullahi vel feth. Allah'ımız buyurdu. İza caa, geldiği zaman, olduğu zaman, nasrullahi, yardım geldiği zaman, kimin yardımı? Nasrullahi, Allah'ın yardımı geldiği zaman. Biliyorsunuz bu dünyada hepimizin başına bir sürü sıkıntılı işler geliyor. Ben bu işten nasıl kurtulacağım diyorsun. O en girift olduğun durumda, hiçbir çıkış kapısı düşünemediğin zaman da şöyle diyorsun. Ben bu işten nasıl kurtulacağım ya? Bu sıkıntıyı ben nasıl atlatacağım ya diyorsun. Yardım isteyebileceğin tek zata gidiyorsun. İnsanların tamamı kapıyı kapatıyorlar. Kimseden bir şey isteyemiyorsun. Kimsenin yardımını talep edemiyorsun. İnsanlar sana sırt çeviriyor. Kim kalıyor? Allah kalıyor. Allah'a yalvarıyorsun. 2 damla gözyaşınla beraber. Ve Allahü Teala bir sabah bir bakıyorsun hiç ummadığın yerden bir kapı açıyor ve müşkülünü çözüyor. Allah'ın yardımı geldiği zaman Mevla Teala bu ayet-i kerimeye böyle başlıyor. Kime geldi Allah'ın yardımı? Muhammed Aleyhisselam'a geldi. Daha önceki ayetlerde Duha suresinde, Kevser suresinde Allah'ımız ne buyurdu Duha suresinde mesela? Sen razı oldum deyinceye kadar sana vereceğim. Bunu Muhammed Aleyhisselam'a söylüyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın bu dünyadaki en büyük hayali neydi? En büyük isteği, en büyük hayali evinden kovulduğu evine İslamiyet'i getirmek. Yani her şeyi burada doğmuş, burada büyümüş ama kavmi doğduğu topraklardan onu kovmuşlar. Medine'ye gitmiş, orada İslam ordusu kuvvetlenmiş, büyümüş, gelişmiş, bir teçhizat yapmış, ordu kurmuş. Sonra Allah'a dua etmiş ki Allah'ım bana fethi nasip et. Bana yardım et, fethedeyim, topraklarıma tekrar geri döneyim. O beldenin tamamı Müslüman olsun. Rabbin sana verecek bu ayet-i kerimenin karşılığı ahirettedir, şefaat makamıdır. Ahirette gittiğin zaman ümmetinden ne kadar insana istersen razı oldum, yeter bu kadar deyinceye kadar ben sana şefaat hakkı vereceğim. Bu ayetin bir manası budur. Sonra Kevser suresini biz burada konuşmuştuk kardeşler. Biz sana Kevser'i verdik diyor Allah Teala Hazretleri o surede. Kevser'i verdik. Kevser'den bir mana neydi? İlim, bir mana feyiz, muhabbet, bir mana topraklar, fetih. Allah'ın yardımı geldiği zaman İza caa nasrullahi vel feth. Allah'ın yardımı gelip fetih vuku bulduğu zaman. Sen müşriklerin karşısındayken müşrikler sana direttiler. Geçen hafta Kafirun suresini konuştuk. Senden bir rahatlık, bir imtiyaz kopartmak için, bir taviz alabilmek için sana çok baskı yaptılar. Ve dediler ki bir ay senin ilahın, bir ay benim ilahım. Tapacağız. Değişkenlik yapacağız. Sen dik durdun, sustun ama olabilir mi acaba demedin. Sustun ve dik durdun. Onların teklifini kabul etmedin. Sen benim dinimi korudun. Sen benim dinimi korursan ben sana meleklerle yardım etmeyi bırakırım. Meleklerle yardım etmem. Ben sana direkt kendim yardım ederim. Bizatihi yardım ederim. Meleklerle yaptığı yardım nasıldı? Kabe-i Muazzama'yı fethetmeye geldiler. Yok etmeye geldiler. Ebrehe ve ordusu, Hristiyanlar. Allahü Teala ebabil kuşlarını, melekleri ebabil kuşu suretine çevirdi. Cehennemden siccin taşlarıyla bütün orduyu helak etti. Bakın daha Muhammed Aleyhisselam dünyaya gelmeden melekleriyle Allah yardım etti. 5000 melekle yardım etmem sana yetmez mi? Diyor ayet-i kerimede mesela. 5000 melek Ebrehe'nin ordusunu helak eden kuşlar. Her birinin ağzında ve ayaklarında, ellerinde 3 tane taş, toplam 3'er tane taş vardı. Bütün orduyu helak etti. Bedir Savaşı'nda Allah'ın yardımı gelmedi mi? 3000 melekle. Bunlara hep meleklerle Allah yardım etti. Ama Mekke'nin fethi geldiği zaman müşriklere sana teklifte bulundular. İlahları değiştirme konusunda, putlara tapman konusunda seni baskı altına almaya çalıştılar. Sen dik durdun, taviz vermedin. Sen dik durursan ben de sana bizatihi yardım ederim, fethi nasip ederim. İza caa nasrullahi vel feth. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman, vuku bulduğu zaman, olduğu zaman. Biliyorsunuz Mevla Teala Hazretleri Muhammed suresinde benim hayatımı en etkileyen ayet-i kerimedir. Herkesin Kur'an-ı Kerim'den çok etkilendiği yerler vardır. Benim en çok etkilendiğim yer Muhammed suresi 7. ayettir. Birçok defa Allah'ın kitabını okudum ama beni kalbimden vuran ve bu
İslam ilimlerini öğrenme ve öğretmeye teşvik eden ayet budur. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Bu ayettir. Nasıl imanlı ölürüm, nasıl imanlı gidebilirim, nasıl son nefesimde şeytan beni kandırmaz, devamlı bu düşüncelerdeyim. Allahü Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'i bir açtım. Hadi bugün biraz Kur'an okuyayım dedim. Muhammed Suresi geldi. 7. ayet-i kerimeye bir geldim, anladım ki Allahü Teala bana cevabını verdi. Muhammed Aleyhisselam müşriklere boyun eğmemekle, onlara taviz vermemekle Allah'ın dinine yardım etti mi, etmedi mi? Etti. Muhammed Aleyhisselam yetiştirdiği talebelerle İslamiyet'i dünyanın her tarafına yaymak için uğraştı mı, uğraşmadı mı? Tamam, ben İslamiyet'i yaşıyorum zaten, ibadetimi herkesten daha fazla yapıyorum. İnsanlar ne yaparsa yapsın demedi. Bugünkü Müslümanların büyük çoğunluğunun yaptığı şeyi yapmadı. Dedi ki ne kadar hayat kurtarabilirim? Ne kadar çok insana ulaşabilirim? Benim vazifem budur. Çünkü bu dünyadaki insanların tamamı ümmettir, bana ümmettir, son peygamberim. Benden sonra peygamber gelmeyecek. Bunların ümmeti icabet olması için benim hamlede bulunmam gerekiyor, gayrette bulunmam gerekiyor, gerekirse kapı kapı dolaşmam gerekiyor. Dolaştı mı? Dolaştı. Bütün müşriklerin ayağına kadar gitti mi? Gitti. Rivayetlere göre amcası Ebu Leheb'in ayağına 40 defa gitti. 40 defa. İman et amca. Öz amcasıdır kardeşler, dikkat edin bakın. Hamza da amcası, Allah ondan razı olsun. Ebu Talip de amcası, ikisi ona çok büyük faydalarda bulunmuştur. Ebu Leheb de amcası. Bunlar kardeş, üçü kardeş bunların. En büyük düşmanı Ebu Leheb. En büyük hakareti yapan Ebu Leheb. 40 defa gitti ta ki Tebbet suresi gelinceye kadar. Rabbim nasip ederse sonraki hafta Tebbet suresini konuşacağız inşallah. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın dinine yardım ettiği için sen ayakların sabit durdu. Benim dinime yardım ettin, yalpa yapmadın. Sadık durdun, asla taviz vermedin müşriklere. Şimdi ben sana yardım ettim ve sen Mekke'yi fethettin. 10.000 Müslüman askerle İslam ordusu geldi ve Mekke'yi fethetti. İşte bu birinci ayet fetihten bahsediyor. Allah'ın yardımı geldiği zaman fetihlerin ne kadar kolay olacağından bahsediyor.